Selam herkese. Umarım keyifler iyidir arkadaşlar. Çok kısa ayarlamaları yapacağım ben. Ee, ondan sonra hemen bakacağım. Zaten ancak toplanır insanlarda. Ayarlamaları yapayım ben. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle. KVK işleşmelerini ve göçte en son hangi krallık ne kadar dolmuş onlara değineceğim. Hem de sohbet ederiz biraz. Çok uzun tutmayacağım. Malum hafta içi arkadaşlar. Yarın iş var. Ayarlamaları yapıp hemen sohbete bakacağım. Mert hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok kısa ayarlamalarımı yapıyorum. Yusuf hoş geldin. Coşkun hoş geldin. Teşekkürler. Ses 1-2-1-2 seste sorun var mı? Mali hoş geldin. Ses nasıl arkadaşlar bu arada? Mordor tinercisi hoş geldin. O nasıl isim? Turgut'um hoş geldin. Şimdi tabii baba krallıklar oluştu artık. Az çok şeyler belli. Süper, ses de net, harika. Hem değerlendirelim hem bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ha, bu arada ben de arkadaşlar T8'i açabiliyorum istediğim an. Hız da var bu arada elimde. KVK'da hız günü basarım diye tutuyorum işin gerçeği. T8'i o yüzden açmadım. Yoksa açabiliyorum. Biraz hani benimki gecikmeli gibi oldu ama T8'de kesebiliyordum zaten. Mor teknoloji ve diğer e, işte gemdir yani taştır, teçhizattır gibi etkenlerden kaynaklı. T8'in bir tanesini de açmış olacağım. Bu KVK'da.
Ay 499 Doruk'ta. Şimdi baba krallıklarımız oluştu. Bu arada bizde de şöyle göstereyim. İmparatorluk, şöyle bir sesimiz de geldi. Oy Coşkun'um hemen desteğini atmış. Nasıl belli ediyor kendini ya. Gerçekten. Sana kalp atayım. 11 ile eşleştik. 11'de bayağı güçlü bir era. Biliyorsunuz karate falan da oradaydı. Gerçi karate artık bizde. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim karate bize gelecek diye. Burada çok bir puan kasmanın anlamı yok. Bayağı fark açılmış durumda. Arkangelos orada bayağı kasmış. 3 milyar puan kasmış. İkinci Froike kasmış. Pink var. God King var. Hatta dur. Şöyle şey de yapalım. Şimdi 11'den bahsedince Oktay abiye videoyu atmamak olmaz. Müsaitse o da gelir. Haberi olsun en azından. Yani 11. imparatorluk eşleştiğimiz zaten güçlü bir imparatorluk ama gördüğünüz gibi iki tane ittifak kafa kafaya. Bizim diğer ittifakımız da ama yani onlarla eşdeğer neredeyse. Onların ikinci ittifakı o kadar değil. Ama 3-4 ittifakları bizimkilerden daha fazla puan kasmış. Ama aşağıya doğru da bizim bayağı 2, 4, 5 tane arka arkaya ittifakımız var puan kasan. Genel puan zaten fark ortada. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Gattaga hoş geldin. Berk hoş geldin. Aynen Mordor. Hatta şöyle göstereyim şu anki bizim sıralamamızı. Dünya birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Froike'de bu arada 600 milyon olmuş. Ben de şu an fark ettim. Hatta 601 olmuş. Hayırlı uğurlu olsun kendisinde. Tebrik ediyorum. Yani bu ne abi? İlk 5 550 milyonun üstünde bak. 500 de değil 550 milyonun üstünde olmuş bizim ilk 5. Ya bayağı güçlendi tabii bizim era şu an. Ee, Çok sağlam olduk. İki ittifaka indirdik arkadaşlar. Şu an iki temel ittifakımız var. Birinci ana ittifakımız 27 milyar güce ulaşmış. İkinci ittifakımız da 21,5 milyar güçte. Yani 27 milyar falan çok korkunç güçler aslında ki dağıtmaya da çalıştık. İşte PHX, 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 PHX. Mesela J'de de 253 milyonluk kalede. Yani böyle sırf güç patlaması görünsün diye değil de bunu krallığın yöneticileri diyeyim oturup ölçüp biçip Era 17 için en iyisi ne olacaksa ona göre karar verildi. Ona göre dağılım yapıldı. Yani güzel bir tablo var. Erdem konusunda zaten yani bu 500 milyon 8 tane kale var ya. Erdem'i 500 milyon üzerinde. Yani korkunç. Gerçekten korkunç. 75.liğe düşüyorum burada. Burada da 80.yim. Yani ilk yüzdeyim ama bunların yanında tabii ki bizim birlikler biraz çerçöp kalıyor. Burada mesela paylaşmış bazılarını. Karate paylaşmış birliğin de. Full şeyi mi basılı değil mi? Eksiği var mı bilmiyorum. Sitesi çünkü
ana kılıç kompunu 82 milyona çıkartıyor yani. Koydu, paylaştı, 82 milyon gördüm. Öyle bir kompu var. Şimdi tabii diğer eralar ne yaptı? Göç biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an başvuruların şeylerin son günü. En son 3. aşamaya gelecek. Serbest dışınlanma yani yarın gelecek olan. Bu da 8'ine kadar devam edecek. Sonra göç bitiyor artık temelli. Bize baktığımızda bunlar kotalar arkadaşlar. Hiç kalmamış. Hepsi dolmuş. Seçkinde bir tane, öncüde 15 tane boşluk var. Diğerlerine baktığımızda burada kim olabilir mesela? 9'a bir bakalım. 9 da bayağı doldurmuş yani. 9'a çok göç eden olmuş. 9 ne oldu merak ettim şu an. Emre hoş geldin. Muhammed hoş geldin. Teşekkürler. Ya bu 9 da bayağı göç almış. Ne yapmışlar? Bakalım. Ya tabii bizden sonra bakınca sönük kalıyor. Yani göç almış ama orta. Güçlü bir era diyemem. Ona bakalım. 10 çok güçlendi. Onlar da göç aldı. Şuraya bak. Burayı da yakından takip ediyorum çünkü ilk 5 era içinde görüyorum onu da. Yani Emin kardeşimiz 600 milyonu o da yaklaşmış. Olov çok güçlü. Far Right yani kapı gibi herif. Bunun da kompları çok güçlü. Olov da aşırı güçlü. Burası da Turgutçuğuma da selam olsun buradan. Güçlü bir era. İlk 5 içinde görüyorum ben burayı. Yani komplarını falan da bildiğim için sağlam kompları var. 200 milyon biraz erken bitiyor gibi. 20 kalede bitti. Ama dediğim gibi komplarını da bildiğim için ilk 5 içinde görüyorum. Ama birinci olarak değil. Yani savaşçı oldukları zaten belli erdemlerden. İttifak olarak ne yapmışlar? 23 milyarla 14-12 milyarlık ittifaklar var. Bayağı dağınık ittifaklar hatta. Burada 8 milyar var, 4 var. Karışık biraz. Şöyle bir baktığımızda 11'e rakibimiz olan şu anki rakibimiz 11'e bir bakalım. Abi 600 milyonluk bir hesap var. Göçle geldi. Bunu zaten daha önceki yayında da söylemiştik. Göçle bu hesabın buraya geleceğini. O zaman 590 falandı galiba. 600 olmuş. Tebrik ediyorum. Burada ya burası gerçekten güçlü bu arada. Burası da güçlü. Yine ilk 5'te gördüğüm bir era burası benim 11'e. İlk 5 içinde görüyorum. Zaten 300 milyon kaleye bakar mısın? Ama karate burada ne kadar yan kalelerini oynatır bilmiyorum. Göç edememesinin sebebi arkadaşlar kota kaynaklı. Yoksa yan kalesini falan da getirirdi. Ama kotaya takıldığı için maalesef taşımadı. O yüzden hani etkili olur mu olmaz mı? Adam oynamayı seviyor. Yani sonuçta bunu zevk için yapıyor. Bu kadar çok hesaba sahip olmasının sebebi de keyif aldığı için. O yüzden oynayabilir, katkı sağlayabilir. Ben bu Era 11'i de ilk 5 içinde görüyorum. Tehlikeli bir era, güçlü bir era. Aktif sayısı da çok fazla. 200 milyon 40 tane de kalesi var zaten buranın da. Erdem'e baktığımızda da yani zaten adamlar savaşçı. Çok söyleyecek bir şey yok burada da.
Ya ittifakların dengesine bakar mısın? 18,5, 18, 18, 16, 10. Aktif çok fazla kale var ama biraz dağınık vaziyette. K11 ile X11. Ya zaten şimdi biz bunu hafta sonu göreceğiz, deneyimleyeceğiz. H11 varmış bir de. H11 de burada. K11 başı çekiyor. Şimdi ben bakıyorum içtima çıkarttıklarında bizi hafta sonu karate K11'den gelecek. Kendi şeyini yapar mı bilmiyorum. Sonuçta bizimle şeyi. H11'den gelecek 2 tane 3 yani böyle krakenler dağınık gibi bilemedim. Burası nasıl olacak? Hafta sonu göreceğiz. Saati biz seçeceğiz. O artık neredeyse netleşmiş gibi bir şey. Çünkü en çok puan arkadaşlar asker birim eğitim gününde yapılıyor. Hani ben hiçbir şey basmadım bile. Gerek yok çünkü gerçekten. T8'i açtıktan sonra bir sonraki şeyde basacağım askerleri. T8'de bu hafta içi açacağım mızraklıyı. Sonra süvariyi sonra kılıcı açacağım arkadaşlar. Ya da mızrağı açtıktan sonra saldırı mı? Hani açmadan gidemiyorsun. Bunu soranlar oluyordu. Tek bir kompa yönelsen arkasını açmadan arkadaşlar ilerlenmiyor. O yüzden bütün T8'leri açmak gerekiyor buna geçmek için. O yüzden bütün T8'leri açacağım. Buradaki çünkü saldırı buff'ı %5 veriyor. Gerçekten yüksek bir oran bu arada. Her bir geliştirme %5 çok fazla. Yani gerçekten çok fazla. Hani mor teknolojilerden falan baktığında gerçekten orası daha iyi. Öyle söyleyeyim. %5'lik bonus çok yüksek bir bonus. Normalde o kadar çok vermezdi tek buff'ta ama yapmış adamlar. Eziyetli biraz geliştirmesi ama yapacağız. Berkay hoş geldin. 37'ye de selamlar. Kenan hoş geldin. Şimdi onun dışında böyle baktım. Buralarda lider falan görünüyor yine ama göç 2-3 tane büyük göç almış. O yüzden hiç bakmaya gerek yok. 13'ü zaten biliyoruz. Onlar da yani abi adamlar çok göç aldı. Burası da aşırı zaten güçlüydü. Bizim dengimiz olan era daha da güçlendi. Biz de daha da güçlendik. Ya burası KVK'da bu iki era gerçekten e, büyük çarpışma diyeyim böyle. Hani gezegenlerin yok olması gibi bir şey olur burada. Abi şuraya bak ya burası da çok fena. 300 milyon 13 tane kale var 300'ün üzerinde. Yani 200 milyon 48 tane 50 tane desen şuna 50 tane 200 milyon kale var burada da. Çok sıkıntılı korkutucu bir era. Zaten güçlere bakarsanız 3 tane ittifak 20 milyonun düzeltiyorum 20 milyarın üzerinde güce sahip. Hani bir 11'e baktık 10'a baktık. Şimdi bunlara bakınca 21,8 21,8 20 milyar. Fark hani kağıt üstünde görünüyor. Burası da bayağı şey sıkıntılı. Gerçekten. Onun dışında böyle zaten ilk 3'te gördüğüm eralardan bir tanesi de 13. Bakın 11, 10 ilk 5 derim ama 13 ilk 3. İlk 3'te kim var? Biz varız. 13 var benim için. Bir de arkadaşlar 91 var. Bunlar da göç aldı. Yani bayağı göç aldılar. Şuna bak yani. Çer çöp bile gitmiş. Çer çöp hesap bile gitmiş. Bir tanecik kota kalmış. Burada abi şuraya bak kaç tane 400 milyon olmuş. Bunlar da 5 tane 400 milyon üzeri kale olmuşlar. Gerçekten sıkıntı.
Burada insanlar şunun yanılgısına düşüyor. Bu adam 200 milyon görünüyor ama 300 milyonluk güçte. Yani komplarını çünkü öyle geliştirmiş. Şimdi arkadaşlar 200 milyon, 250 milyon, zaten içimizde izleyiciler de var. Ee, Komplar nedir? Ortalaması 51 milyon. Hani çok güçlü bir 250 milyonsan da 56-57 milyon. Bu adamların farkındaysanız 22.si bile 55 milyonda. Yani 23. bile 55 milyonda. Güce bakıyorsun 23.'ye 255 milyonun gelmiş. Ama gücüne bakıyorsun 255 milyon, 250 milyon üzerinde güçlere sahipler. Yani normalde 51-52 milyon olması gerekir bunun dengi ama bunlar 55'e atıyor. Yani şu sadece Arthur koymuş 54,5 milyon ki bu zaten 400'müş. Yani normal değil çünkü bu güçler normal değil arkadaşlar. Kale gücüne baktığınızda biraz daha bunların kompları evrilmiş. Daha güçlüler. Yani göründüğü güçte değiller. Aynı şekilde hani mızrak kompları falan da öyle. Buranın, o yüzden ben buraya şöyle diyorum. Buranın 150 milyonu bizim serverlardaki 200'lere falan eşdeğer gibi görüyorum ben burayı. Mesela adını anlayabileceğimiz DOP var. 155 milyon. DOP'un bir kompu var mı merak ettim. Rastgele seçtim. Çünkü diğerlerinin isimlerini böyle çok ayırt etmesi çok zor. 35 milyon güçteymiş kılıcı mesela. Burada neymiş? Ana kompu mu değil mi çünkü bilmiyorum DOP'un. Ya da paylaştı mı güncel mi onu da bilmiyorum. Tamamen varsayım şu an yaptığım. 27 milyon mesela, bu normal şu an. DOP mesela normal bir kale. Olması gereken o güçte oydu. Normal çıktı. Uber süper güçlü çıkmadı. Süvarisi biraz güçlü. 40 milyona yaklaşmış. Yani hem süvari hem kılıcı iyi kasmış bu arada o güce rağmen. Okçu kasmamıştır kimse. Bu eranın en büyük şeyi de sonradan başladıkları için oyunu daha bilgili başladılar. Yorumlarda da çok soruyorsunuz bana. Abi kılıç komp. Düzeltiyorum. Okçu komp. Okçu yapılmıyor arkadaşlar. Metada değil. Kraken bile bazen sahi okçu sürmüyor. 2 kılıç sürüyor. Yani ok yok. Metada hiç yok. Birinci sezonda herkesi Mulan'ı kitlediler. Bir daha da Mulan'ı hiçbir şekilde kullandırtmadılar kimseye. Lubu'yu ikinci sezon getirdi ve bitirdi oku komple. Bak bu adam geldiği gibi bitti ikinci sezonda. Bu adamlar o yüzden daha gelişmiş. Demek istediğim o. Daha bilgili başladılar. Kompları o yüzden bizimkilere göre daha muntazam, daha yapılı, daha mantıklı yatırım yaptılar. O yüzden bizden daha güç olaraktan kalelerin gücü çok aldatmasın. Daha güçlü görüyorum. İlk üçte o yüzden 91, 13, 17 arasında bir çekişme olacaktır. Ben 17'deyim Yasin. Hala aynı yerdeyim. 46'ya da bakalım. 46'ya da bakalım. 37'sin sen de Berka. Önce 37'ye bakayım o zaman. Sonra 46'ya bakayım. Aynen Ali. Benim bahsettiğim de o. Yani o kadar sonra açılmasına rağmen o kadar güçlü kompları var. Çünkü adamlar daha tek komp gidiyor örnek veriyorum ya da 2 komp gidiyor. Adamlar mantıklı bir şekilde ilerlettiği için bak hiçbirinde okçu yok. Ya abi Era'da koca 2000 kişilik belki orası okçu yok. Krakenlerim var. Göstermelik 5 tane okçu var. 2000 kişide. Ok kasılmaz. Ok pişmanlıktır. 37. 37 bir öncü değil ki. Göç de almamış. Bunun neyine bakalım? Berkay 37'den baktım mı demiş. Yani 37
Ha şey bu ya. Benim şey olduğum challenge yaptığım 37. İzlemeyen varsa arkadaşlar bir önceki videom, canlı yayın değil, video kısmından bulabilirsiniz. Burada zorlu bir challenge'a girdim. 37'de eşimin kalesini geliştirmeye çalışacağım. Hesabı aldığımda 28-29 milyon bir şeydi. Şu an 32 milyona kadar çıkarttım. Burada deneyeceğim. 3 ay boyunca hiç yatırım yapmadan ne kadar çıkartabiliyorum onu test etmek istiyorum. Valla çok zorlu bir challenge. Göreceğiz. Sıfır yatırımla olması bir de beni meraklandırıyor. Ne kadar ilerlenebilir? Aktif olunması lazım. Tabi o hesapta ben 7/24 aktif olamam. Akşamdan akşama falan bakıyorum. Ara ara onun videolarını da paylaşacağım. Abim hoş geldin, selamlar. 46'ya bakacaktık. Oo bayağı göç almış. Oo hiç kota kalmamış zaten. 46 yemiş herkesi, almış içine. Yalnız 46'da gizliden gizliye gerçekten gelmiş adamlar. 28 tane bak 200 milyon kalesi var adamların. Orta güçte de kaleler var. Üç tane ittifak var. Yani bunu çok sayamayacağım. Ama 18 ve 17 milyarlık iki tane ana ittifak var. Güçlüymüş 46'da bu arada. İlk 5'e girer mi? Değil de ilk 5 olmaz ama ilk 10'da 46 olur mutlaka. Yani güçlü çünkü. Hatta şöyle bir yandan not edeyim. En son söylediklerimi de özet geçmiş olurum. Arkadaşlar ilk 3, 13, 17 ve 91 arasında görüyorum ben. İlk 5, 10 ve 11'i dahil ediyorum. İlk 10'a bakacak olursak, yani zaten göçte artık az çok oturdu düzen. 9'u o kadar güçlü bulmadım. Bir daha bakacağım. Yani burada bir tane güç var ama diğer ikisi dediğim gibi çok dağınık. 200'lerde erken bitti. Orta düzey çok fazla. Aklımızda bir dursun ilk 10 için. 3 ne alemde ne yapmış? Oo, bu da bayağı göç almış. Öncülere bakacağım ki şöyle kafamızda bir ilk 10'u çizelim arkadaşlar. Ee, ya burada çok Türk var bu arada. 3'te. Bayağı Türk var burada. Şöyle not edeceğim. 3'ü çok böyle şey yapmadım. İlk ona yani bilemedim. Şu an 3 yani 9-3'ten güçlü geldi gözüme. Şahsi düşüncem. Aktiflik konusunda nasıl peki? Bak 46 zaten belli etmiş bu arada kendini. 46 bayağı aktif. 3 9. sırada. Aktif oyuncuları daha fazla. 12'ye baktığımda az göç almış. Yani bunu çok bakmaya gerek olduğunu zannetmiyorum ama şöyle bir göz ucuyla bakalım. No. İlk ona girmez bence.
12. Buna da bakmayacağım. 14. Bayağı göç almış. 14 zaten güzeldi. Göç de almış. 39'a bakarım. Abi gördük senin kaleyi, 600 milyon, hayırlı uğurlu olsun. En güçlü Türk oldun şu an oyunda. Farkındaysan 600 milyonla en güçlü Türk sensin. En güçlü Türk aramızda bu arada arkadaşlar. 14. Ya burası zaten iyiydi. İlk ona girebilecek potansiyelleri var buranın. Hatta ittifak olarak da yani görünüyor. İlk onda 14'ü mutlaka ben yazarım. İlk ondan bahsediyorum bakın. Yanlış anlaşılma olmasın. İlk 10 bence 14 olur. Aktif kalesi de var. Güçleri de var. 19 bayağı göç almış burası da. 11 tane 300 üzeri kale var. 200'ler de bayağı var. 40 tane 200 milyon kale var. Burası da boş değil yani 19'da. CC buraya geçmiş. Rise and Shine var. Havok var. Scalp var. Bunların Jade-Up kompları falan güçlü arkadaşlar. Birebir savaştığım için biliyorum. Kapı gibi kompları var onların. Hatta 19-14'ten büyüktür. Yani onu da söyleyeyim. 19 ilk onda net. Yani bayağı güçlenmiş 19'da. 19'u ilk ona çok rahat yerleştiririm. O güçle. Şeyi de merak ettim. Yani şimdi tam aktiflikler daha tam oturmadı. Çünkü geçişler oluyor vesaire. Ama başlarda görmeyi beklerim dedim ki evet 6. sırada 19. Yani ilk ona rahat girebilecek bir era gerçekten. 14 kaçıncı? Bak mesela 14 niye hala yok yani? 29'uncu. Yani 9.000 ile 10.000 arasında da puan farkı çok bu arada arkadaşlar. Demek ki aktif sayısı düşük ama göçtür, şudur budur daha tam oturmamış olabilir düzenler. Ama 19'u kesinlikle koyarız yani. İlk ona yerleştiririz. 19'u bu kadar güçlü beklemiyordum. Göç alıp almadığına bakmadan direkt girdim. Bir tane ittifak var, başka yok. Geçiyorum. Yavaş yavaş arkadaşlar 30'lara geliyorum. Sırayla gidiyorum. 26'da ya adamlar kotayı bitirmiş. Ne varmış bu 26'da? Şey olarak çok böyle ütopik güçlü kaleler görünmese de aktif oyuncu sayısı vesaire derken 26'yı da merak ettim. Çok aşağılarda olmaz diyecektim ki çıktı. 21. sırada 14'ten bile yukarıda çıktı ki ama kale güçlerine baktığında aslında 14'ten düşük gibi görünüyor ama 26'yı da aktiflik konusunda puan kastığı için KVK'da falan da böyle hani çok kötü değil. İçtimai koyacak krakenler de var 26'da. Onda ilk 10'a girer girmez şu an kararsızım. Devamına bakmak lazım. Burası da full göç almış 27'de. Yani anladığım kadarıyla öncüler bayağı göç almış arkadaşlar.
200 milyon bayağı kalesi var bu arada bunların da. 27'nin 35 tane 200 milyon kale var. 3 tane ittifaka dağılmışlar. Bu zaten Türk ittifakı, The First Pack. Hakan'a da selam olsun. Ee, Şu an yok gerçi oyunda ama olsun. Anmış olalım. Yani burası da fena değil. 27 de bir dursun. Not edelim. Ben göç etmeyeceğim olsam bu arada. Abi katılıyorum sana. Arkadaş çok önemli. Yani oyunda arkadaş olmadan ilerlemiyor yani. Sıkıcı bir yer oluyor. Sercan'ım hoş geldin. İşte 600 milyonluk hesap Oktay abinin hesabı. O göç etti oradan. Aldı kaleyi. Onun kalesiydi. Ana erasına taşıdı. 31 ne alemde? 31 de göç almış ama bilmiyorum ne çıkacak. Bunları koymam mesela ilk ona. 2 tane ittifak var ama yani 39. Geldik 39'a. Abi burada kotayı doldurmuş. Coşkuncum dedin 39'a adamlar doldurmuş de yani. Bakalım ne çıkacak. Dat kuyumu falan var burada. Nik var. Karate'nin bir hesabı daha. Burası da fena değil. İlk ona zor girmesi zor. Göç almış ama hala çok eksiği var bence. ...42'yi zaten baktık. Gerçekten güçlüler. Net bir şekilde ilk ondalar. Ama bu videoda bakmadım galiba buna. Burada da Türk arkadaşımız Cevahir birinci krallıkta. Formity Tokno'nun zaten kompları gerçekten güçlü. Burada da 24 tane 200 milyon üstü kale var. Yani ilk 10'da 42'de bence yer alır diye düşünüyorum. Ama sonra elemek gerekecek. Çünkü ilk 5'imiz belli. Yani geriye kaldı 5 kale. Bu kadar saydığım kale girmeyecek. 46'ya da bakmıştık. Burası güçlü. 46 net yani. Onu söyleyeyim. Az önceki 42 ile zaten muadil gördüğünüz gibi. Bir de şuradan kıyaslayacağım sonrasında. Aktifliklerinde hani 46 zaten direkt kendini gösterdi. Aktifliklerine de bakarız. 42'de zaten burada kendini gösterdi. Bunlar aktif olan krallıklar aynı zamanda. O yüzden ilk 10'a girmesi hani sadece savaş kazanmakla değil, biliyorsunuz geçmişte çok yaşandı. Farm yaparak, aktif kale sayısıyla her gün puan kasarak da sonuçta burada çağda puan kazandığınız için puana göre atlıyorsunuz. Şimdi daha hiç kimse savaş yapmadan bir fille ilk 3 belli. Bu adamlar mesela hiç inmedi. Çünkü her gün gündelik olaraktan hepimizden fazla puan kasıyorlar. Mesela biz 13'te çok çekişmeli gidiyor, böyle az farklar şeyler. Ama bu adamların aktif kale sayısı bariz bir şekilde hepimizden fazla olduğunu bağırıyor. Ekstra savaş mı kazandı? Hayır.
Ama her gün puan kasa kasa 1500 puan fark atmış. Kenan'ım hoş geldin bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Üyeleri özel içeriklere de bakabilirsin. 2-3 tane içerik var. Bilgin olsun. Muhammed size baktım mı? 3'e baktım galiba ya. O kadar çok şeye bakınca aklım gidiyor. Bakayım tekrar. Terminator, MKK. Evet, burada çok fazla Türk var dedim hatta. Burada aktif kale sayısı çok fazla görünüyor. Şeyde de öyle mi? Ki evet, ilk onun içinde. Yani ilk 10 çok çekişmeli olacak. Çok aşikar ya. Gerçekten çok kafa kafaya, o kadar çok era var ki. Hangisi ilk 10'a girecek, böyle daha keskin olur? İnan bir şey diyemiyorum. 3 de güzel. 9 da güzel. 14, 19, 26, 27, 42, 46. Yani tabii bir de 88 ne alemde, onu da merak ettim. Puan olarak bir ara çok iyilerdi. Aktif kale sayısı. Bunlar göç almış. Bayağı göç almış galiba. Bu kadar şey yoktu bunların. Şeyden bir bakacağım. Bu adamlar çok göç almış. Aynen. Bütün büyükleri almışlar. Ya bu kadar güçlü kaleleri yoktu fazla. Bakmıştım. Ama hala öyle wow bir şey yok. Ama ilk onu böyle zorlayabilecek era bunlar, işin gerçeği. Bilmiyorum, bana katılıyor musunuz arkadaşlar, ama söyleyeyim. İlk 3 13, 17, 91 diyorum. İlk 5 10 ile 11'i dahil ediyorum arkadaşlar. İlk 10'a da 3, 9, 14, 19, 20'yi dahil etmedik. Bir daha bakayım. Bir tane güçlü var da devamı yok ya. 26'ya geçiyorum oradan. Adamlar bak şart koşmuş. 27, 31'i almadık. Göç almışlar. Bir daha bakayım. Outback buradaymış. Zaten bizim arkadaşlar da var burada. İlk ona girer mi burası? Hmm. İki tane denk güzel 17 milyarlık ittifak. Üçüncü de bir yardımcı da var gibi duruyor. Zaten şey olarak güçlüler, savaşçılar, biliyorum. 31 de zorlayabilir bence. Neden olmasın? ...31 de girebilir. Hiç belli olmaz. 42 ve 46 dedik sonra. 48'i almadık. Bir de bakayım 48'e tekrardan. Burayı bakmadık çünkü. Bak, bakmadım. 48'e hiç atlamışım. Abi ikon çok çekişmeli ya. Gerçekten. Bak bu da. Yani az önce baktık 31'de bunun benzeri böyle oluyor zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim Murat. Öncelikle teşekkürler. Sana katılıyorum.
Ben de zaten o yüzden challenge'ımdaki hesabı dikkatli inceleyeceğim. Benim sadece merak ettiğim nokta şu. Böyle süper bir erada olmak sana ekstra bir şey kazandırıyor mu? Bu mağazada ekstra bir şeyimiz açılacak mı? Yani düşük bir krallığın açamayacağı bir şey gelecek mi? Yani ne olacak? Şu seviyede çünkü zamanla atıyorum 10 tane eraya bölündün. Sonra bir 10 da kendi içinde yükselmesi olur. Krallığı değişebilir vesaire. Buralarda açılabilir. E, O yüzden gerçekten hani ne kadar fark olacak, ne olacak merak ettiğim için iki tarafı da gözlemleyeceğim birebir. Oranın açıp yani süper eranın açıp zayıf eranın açamayacağı bir şey olacak mı bakalım. Çünkü bu mağaza çok önemli bir mağaza. Hatta ben bu mağazayı şöyle yorumluyorum. Şimdi krakenler de var bana alınabilirler ama oyun başlarda bütün krakenlerden paraları topladı arkadaşlar. Topladı, saldı böyle güzelce saldı. Sonra tertemiz bir mağaza getirmiş. 200 tane altın anahtar burada, 200 tane de burada. 400 tane altın anahtar ne demek biliyor musunuz yani? Ve çok rahat ulaşabiliyorsun. Yani free oynayanlar için bu hanedan mağazası böyle cevher ya, gerçekten cevher. Teknik puanım var. Hızlandırmam var. Kaynak veriyor sana 20 milyon kaynak. Ve gerçekten bunlar çok değerli. Bak en basit örneği. 400 tane anahtar veriyor sana. 5 anahtar. Bu da en iyi tekliflerden bir tanesi. Yani hepiniz biliyorsunuz zaten, oyuncusunuz. En iyi tekliflerden biri. Adam sana 400 taneyi sunuyor ya. Krakenlerden başta topladı. Şimdi meşaleyi de veriyor. Anahtarı da veriyor. Üzerine zaten bir de etkinliklere katılacaksın. Çöldür, odur, budur derken bu programda zaten gösteriyor ne vereceğini. Buradan sana güzel bir şimşek kristalini de çakacak. Teknik puan da çakacak. Buradan yine hanedan şeyini katıyor. Buradan da yine 350 bin, yani hani 350 bin çok ciddi rakamlar. Mesela 56 binim kalmış. Sömürdüm mağazayı. Yani bunlar mesela çok pahalı, normalde alınmaması gerekiyor ama var abi, varsa alacaksın yani. Hani eğer elinde çok varsa al. Şu an her yer kilitli zaten. İleriye yatırım yapmak için de gerek var mı? Zaten programa baktığımda 68 bin buradan. 68 buradan, 350 buradan. Kendim zaten görevleri yaparak kişiselden de puan, oradaki hanedan katkısı kazanıyorsun. Çok rahat bir şekilde kasılıyor yani. Onu net söyleyeyim arkadaşlar. Ben o yüzden bu mağazayı çok beğeniyorum. Böyle gerçekten free oynayan oyuncuları da içinde tuttuğuna inandım oyunun. Eraları da düzgün, bu çağları da düzgün eşleştirirse, abuk sabuk eşleştirme yapmazsa, gidip de mesela 17 ile buradan 88'i atmazsa ya da 26'yı atmazsa herkes mutlu olur. Ama gidip de ikinci eranın karşısına 21. erayı verirse oyunun tadı kalmaz. Ne bu adam bizimle savaşmak ister, ne de bu adam savaşacak bir kale bulur. Yani zor olur, kötü olur. O yüzden eşleştirmeleri de ben düzgün yapacağını inanıyorum. Şimdiye kadar kötü yapmadı. İlk filde 13 ile eşleştirdi. Şeyde de şimdi KVK'da da 11 ile eşleştirdi. Bakıyorsun abi listeye, tertemiz eşleştirme, yani doğrusu bu. 13'ü 19 ile eşleştirdi. 91 hala hiçbirimizle eşleştirmedi. Bu Tayvanları beleşten veriyor anasını satayım. O da ayrı. Bak ikinciyi gidiyorsun 4 ile eşleştiriyorsun. Üçüncüyü gidiyorsun 6 ile eşleştiriyorsun. Abi birinciyi kimle eşleştiriyorsun sen? İkidir. Hep bizden kaçırıyor bak bunları. Farkındaysanız. Bir cacık var burada. Evet, yeni teknolojiye ara vermek şart bence de. Oğuzhan'a katılıyorum. Evrim hoş geldin.
ERA 22'de yer varmış. ERA 59'da yer varmış. Bilginiz olsun. Ömer hoş geldin. Bakın Türk arkadaşlar çağırıyor. Hani oralara geçiş yapabilirsiniz isteyen varsa. 91'i şu an oyun bence biraz kayırıyor. Ne filde ne KVK'da ilk 4 ile 5 ile eşleştirmeden pas geçirmesi çok mantıklı değil. Birinci adamı ya 2 ile eşleştirirsin ya 3 ile eşleştirirsin. Bunları pas geçirmesi biraz garip bu arada. Onu söyleyeyim. Eşleştirmeleri doğru ayarlarsa ben herkesin keyif alacağına inanıyorum. Çünkü burada da şimdi mesela 36 ile 12'ye bakalım. 36 ve 12. Önce 12 gelecek. Hemen 12'ye bakalım. Şöyle bir baktığımızda 12 güçler falan bu şekilde. 36'ya bir de bakalım. Mesela arka arkayalar ya, nasıl bir eşleştirme olurmuş ikisini eşleştirse. Bak. Bunlar da böyle şeyde 12 biraz daha üstün görünüyor. Ama aktif kale sayısında da eşitler. Zaten o şekilde puan yapmış. İttifaklara bakıyorum. 3 tane 10 milyarın üstünde ittifak var. Ama güce baktığında Kraken sayısı 12'nin daha fazla. 36'nın işi biraz daha zor görünüyor. Ama kafa kafaya mı savaşır? Evet, kafa kafaya savaşır. Çünkü burada da 190 milyon üstünde zaten birçok kale var. Bunların da kompları boş değil. Sahayı ona göre indirecek. Daha keyifli olur böyle. Ama işte kalkıp da o adamı az önce baktığımız 12 ile 36'yı kalkıp da buradan ilk 5'ten birine verirse 11 bunu yer. 13 bunu yer. 17 değer, 91 değer, 46 değer. Ya burada onu görmemek beni çok şaşırtıyor ya. Turgut neredesin Turgut? Abi 10 nerede ya? Gözünü seveyim bak. Bu ne 31'incilik, yakışıyor mu hiç ona ya? Sizinkiler ne yapıyor? Oyun oynamıyor mu? Ne yapıyorlar? İttifak olarak onda var mı şeyin? Bir tane ittifak kasmış hep puanı bak. Adam yapmış üstüne düşeni. Diğer ittifaklar bir şey yapmamış mı? Ne yapmış? Yani onun puanı çok düşük. Normal değil. Bak adamların ittifakı 4. sırada. Çağların genelinde. Ama krallığa bakıyorsun. Yok. Sizde biraz patlak var. Turgut dikkat et. İsmail hoş geldin. İşte Barış kimseyle eşleştiğini görmüyoruz yani. İlk 3'ten eşleşmiyor. 91'i hep pas geçiyorlar. Evrimin bir erasına bakayım ya. 22. Bir bakayım şu eraya. Neymiş bu era? 22. Kral Evrim zaten şarkı o arkadaşlar. Yani başvurularınız direkt şu an yorumlarda, yani daha doğrusu sohbete yazan arkadaşımız Evrim Şark hesap ona ait. Kral da o. Kota bitmiş neredeyse zaten. Şurada kota kalmış. Güzel göç almışlar. Evrim bu arada güzel güçlenmişsiniz. Evrimin kalesi de bu arkadaşlar. İttifak olarak da baktığımızda 19'da 11 var. Zaten birinci ittifak onlarınki. 19 milyarlık. Bak 9'dan İksu ittifakı adamlar birinci. Yani
Güzel de puan farkı var. Mesela bizim şu anki ittifak çağdaki en yüksek ittifakımız Phoenix 12. sırada. Ondan sonra One for All geliyor 26. sırada. Valinor geliyor. Valinor şu an tabi boş olduğu için artık eski puan kaldı. Eskiden birinci Valinor'du. Şimdi orayı kapattık. Ya ben ona hayretler içindeyim ya. Abi adamlar yani görmemek bilmiyorum, şaşırtıcı bak. 22'de Evrimlerin İttifakı 8. sırada. 13'te de Glory or Death 3. sırayı kapatmış. Arkasından şu ittifak geliyor. VIP diyelim. 11'de Divine Imperium geliyor. Mutlaka hala aranızda göç etmeyen ve göç düşünen varsa lütfen incelesin. Kendine en uygun yeri seçsin. Burası kötü, sıkılırım demesin. Eğer aktif oyuncu varsa ittifakına baksın, krallığına baksın. Elimizde bütün zaten veriler var arkadaşlar. Adamlar bütün verileri sunmuş bize. Sadece oturup biraz bakmak, kafa yormak gerekiyor. Yani mükemmel seçimi yapabilirsiniz. Kendinize en uygun yeri, kendi gelişiminize en çok katkıyı sağlayacak eraya, çağa geçiş yapabilirsiniz. Bu fırsatı güzel değerlendirin. Bir sonraki göçlerde böyle kalır mı? Bütün çağları bu kadar tek bir listede görür müyüz? Hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz bu sistem yeni geldi. Daha sonrasında bizi seviyelere ayırdığında bu kadar detaylı belki göstermeyecek. Sadece kendi şeyini gösterecek. Örnek veriyorum, ben tan yerine geçtim diyelim. Yıldız atladım. Bir şey oldu. Şafak Hanedanı'ndan çıktım. Gittim. Buraya geldim. İlk 3'e girdim. 20.000 puan da yaptık zaten. Sonra belki şafağa bakamayacağım. Göstermeyecek yani. Puanlarını göremeyebilirim, bir şey olur. Değiştirir. Bilmiyoruz çünkü nasıl sunacağını. Ama şu an hayvan gibi döne var elimizde yani. Adamlar vermiş veriştirmiş. Her şeyi açık açık görüyorsun. Göç her yeri olduğu için her yerin güçlerini, krallıktaki kişi sayısını, işte ittifakların kapasitesini, her detaya bakabiliyorsun. Çok güzel değerlendirmenizi öneririm. Tekrar söylüyorum, ben şu an göç etmiyorum. Çok sorusu geliyor. 17'de kalıyorum. Arkadaşlarım da ısrar etti zaten. Göç 2 ayda bir, 3 ayda bir gelecek. Daha sık olacak. 6 ayda değil. O yüzden önümüzde çok maçlar olacak. Baktım mesela 17'de yapamadım. Şimdi bizim buraya da baktığında canavar abi burası da yani hani. Burada içtimaya girmek bile çok zor yani. 40, 41 tane, 42 tane 200 milyon kale var yani. Hani 42'yi de geçtim. Zaten bir içtimanın kapasitesi 12 tane birlik falan alıyor. Şimdi Van'a baktım. Kendi ittifakıma bakıyorum. 5 tane adam zaten 200'er K atıyor içeriye. 220K, 230K atıyor. Abi bitti, kapasite bitti yani. Hani 11 tane PX'i düş, 2 tane, 9 tane kale var burada ya. 9 tane kaleden içtimaya girmesi, altındakiler de zaten görüyorsunuz güçleri. İzleyici mi olacağım, savaşçı mı olacağım, göreceğim, deneyimleyeceğim. Ona göre bir yol alacağım. Ama şimdilik buradayım arkadaşlar. 27 milyar bir ittifak gücü var. 21,5 diğer ittifak. Jet ittifakı 15,8. Badrak'ta 13. Valinor'umuz da boşalmış haliyle 6,5. Evet, böyle arkadaşlar. Hafta sonu çok güzel bir KVK bizi bekliyor.
savaş olacağına inanıyorum. PC versiyon Yunus selam bu arada. Ne zaman gelir? Ya inan Steam'e ekleteceğiz dediler. 2026'da yapacağız dediler. 5. aya geldik. Şimdi bu tarafın da oyun tarafının verdiği vaatler, tarihler çok eşleşmiyor. Ama benim öngörüşüm yazın bu işi yaparlar. Yazın patlatırlar diye düşünüyorum. Yok canım estağfurullah ne hor görmesi. Güzel yapmışsın Evrim valla. Era'yı beğendim ben. İsmail Era 10 fili kazanamasa da günlük puan katkılarıyla yine yapılabiliyor. Hani sadece filden değil çok aşağı yani hani günlük puan katkısı da düşük bu listeye baktığımızda. Burada olmaması gerekiyor. KVK yayını yapacağım. Aha. Güzel bir savaş bizi bekliyor. Yani ben şu içtimaları falan alanı falan çok merak ediyorum. Bir de e, haritayı çok merak ediyorum. Baya bir lag falan olabilir. Şimdi baktığında yani çok fazla kale olacak. Oyunun başından beri o kadar kale hiç bir arada görmedik. Neler olacak çok merak ediyorum. Ya sadece şöyle düşünün. 169 buradan 160 yani toplayayım hatta. 169 çarpı 4 yapacağım arkadaşlar. Tek tek toplamakla uğraşmayacağım. 2 tane de düştük mü 674 kale var. 674 kale. Hala V'de aktifler de var, F'de de var ama temele baktığımızda 674 kale var. 11'de de bunun benzeri olsa 600 olsa 1250 kale rahat bir şekilde alanda göreceğimizi düşünüyorum. Heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Pro'nun şeye de bir bakayım ya 84'e. Orası ne alemde? Pro oradan gitmemiş çünkü. Bir tane güçlüyü çekmişler. Kendi kalesini getirmiş. Yani evet. Buranın lideri Pro. Taşıyıcısı Pro. Şeyinde paylaştıysa zaten 14. Bak başka ittifak yok. Ama inşallah oyun şimdi eşleştirecek mesela. Bunu eşleştirir abi. Saydığımız diğer böyle zayıf ittifaklarla burada Kraken çok ütopik seviyede olduğu için fark yaratacaktır. Mesela alt ittifakları biraz eziyet gibi eşleşme olabilir 84. Hani kimi eralarda maksimum 200 milyon, 170 milyon kaleler var. Onları atabilir çünkü buradaki kırılım çok keskin bir düşüş var. Oyunda ortalamayı baz aldığı için şimdi yedincisi 107 milyon ama ilk üçü de sıkıntı. Küçüklerin başına bela olabilir. Vallahi haritayı falan gerçekten ben çok merak ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük burada bırakalım.
77 ile 4. Bak işte bunları eşleştirirse önce bir şuradan bakacağım aktifliğe. 77 14. sırada. 4 nerede? Yani zaten şu ana kadar çıkmaması bile 70. sırada. Çok hoş bir eşleştirme olmadığı aşikar. Burada da Türkmüş mesela. O bayağı güzel göç almış. Fatih selam olsun buradan da. Bayağı Türk var burası. Age of Fury olarak bir tane ittifak var. Three Crowns Call olarak ikinci, üçte hatta. Yani bu güçlerde var. Şeyde bir de daha aktif olana bakacağız şimdi. 77'ye. Ne çıkacak? Göç almış mı? Almış. Mbappe'yi biliyorum. Aşırı güçlü değil o kadar. İsmet diye Türk arkadaş varmış. Yo bence yani güçlere baktığımızda bir tık daha fazla güçlü görünüyor 77 ama şöyle bir güç ortalamasına baktığımızda fena değil yani hani aslında. Çok böyle orantısız da değilmiş ya. Ama aktif kale sayısı 77 daha fazla. Yani tabii ki 77 daha güçlü bu arada. Hani yanlış anlaşılma olmasın ama ortalama güçlere bakınca sizde orta düzey oyuncu büyük ihtimal 110'lar falan daha fazla. Orada daha keskin düşüşler vardı çünkü 77'de. Oyunun da temel aldığı algoritma ortalama gücü baz alıyor eşleştirirken. 77 ama daha tabii aktif taraf olaraktan da yok abi yani hani eşleştirmese daha iyi olurmuş. Ama yani bunları yapar. Az önce bahsettiğim olay gibi de verebilir. Bu tarz şeyler oluyor. İnşallah bunlara biraz daha böyle hassaslık getirirler. Daha güzel eşleştirmeler olur. Yoksa dediğim gibi işte bu tarz tepkiye sebep oluyor. Oyundan soğutuyor yani. Hani ama büyük ihtimal Fırat ya da Ferit sen 4 olduğunu düşünüyorum. Elinizden geleni yapın. Savaşınızı verin. Yani 77'ye de kafa tutabilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi geceler. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça